Hiç düşündünüz mü? Yanınızda gülümseyerek yürüyen bir adam aslında tarihin en korkunç katillerinden biri olabilir mi? Karizmatik, zeki, yakışıklı. Ama aynı zamanda soğukkanlı bir canavar. Bugün sizlere Amerika tarihinin en ünlü seri katillerinden biri olan Ted Bundy'nin kan donduran hikayesini anlatacağım. Onun maskesinin altında gizlenen vahşi yüzü ortaya çıkarmaya hazır olun. Ted Bundy kimdi? İlk bakışta Ted Bundy, sıradan biriydi. 24 Kasım 1946'da dünyaya geldi. Çocukluğu biraz karmaşıktı. Gerçek anne babasını uzun yıllar boyunca bilmedi, hatta büyükanne ve büyük babasını gerçek anne babası sanıyordu. Ama o her zaman farklıydı. Soğukkanlıydı, manipülatifti ve en önemlisi, tehlikeliydi. Peki, bu adam nasıl bir psikopata dönüştü? Nasıl oldu da yüzlerce kadının korkulu rüyası haline geldi? İşte gerçekler. Avına sessizce yaklaşan bir avcı. Bundy'nin cinayet serisi 1974 yılında başladı. Onun taktiği basitti, insanları etkileyerek güvenlerini kazanmak. Genellikle kolunun kırık olduğunu iddia eder, yardımsever kadınları kandırırdı. Onlar ona yardım etmeye çalışırken, o bir anda canavar kesilirdi. Örneğin, Linda Anheali. Üniversite öğrencisiydi. Sabah kalktığında okula gitmesi gerekiyordu. Ama gitmedi. Odasına bakıldığında kanlı yastığı bulundu. Onun gibi birçok kadın Bundy'nin cazibesine kapılıp korkunç bir sonla karşılaştı. Ve en korkuncu ne biliyor musunuz? O sırada kimse onun bir canavar olduğunu anlamıyordu. Çünkü o akıllıydı. Öyle bir zekaya sahipti ki, yakalanmamak için her türlü ayrıntıyı düşünüyordu. Polislerin aklını karıştıran kaçışları. Ama her katil bir hata yapar, değil mi? Ted Bundy de öyle. 1975 yılında Utah'ta polis tarafından durduruldu. Arabasında kadın çamaşırları, ipler ve kelepçeler bulundu. Polisler onun bir tecavüzcü olduğundan şüphelenmeye başladı. Tutuklandı ama burası onun için son değildi. 1977 yılında bir mahkeme binasından kaçtı. Pencereden atlayıp ormana karıştı. Haftalarca saklandı. Ama yakalandı. Peki sonra? Hapishaneye geri döndü ama bu sefer daha çılgınca bir şey yaptı. Tavanda bir delik açtı ve oradan firar etti. Evet, yanlış duymadınız. Bu adam polisleri defalarca kandırdı. Ama asıl korkutucu olan ne biliyor musunuz? Kaçtıktan sonra daha da vahşileşti. Florida'da kanlı geceler. Ted Bundy'nin en korkunç saldırılarından biri Florida Eyalet Üniversitesi'nde yaşandı. Ocak 1978'de Chi Omega yurdunda 4 kadına saldırdı. 2 tanesini öldürdü, diğerleri ağır yaralandı. Ama durmadı. O gece başka bir kadına daha saldırdı. Kadınların bazıları yatağında uyuyordu. Ve uyandıklarında Bundy'nin kanlı ellerini yüzlerinde hissettiler. Düşünsenize. Gece uykunuzda birinin size saldırdığını. Ama bu sefer ipuçları bıraktı. Tanıklar onu gördü ve polis peşine düştü. Şeytanın sonu. Sonunda 15 Şubat 1978'de yakalandı.
Üzerinde çalıntı kimlikler vardı ama polis artık onun kim olduğunu biliyordu. Ted Bundy, Amerika'nın en korkunç seri katillerinden biriydi. Mahkemeye çıktığında kendini savunmaya çalıştı. Ama işe yaramadı. Elektrikli sandalyede idama mahkum edildi. Ve tarih 24 Ocak 1989'u gösterdiğinde Florida Eyalet Hapishanesi'nde idam edildi. Ama en korkuncu neydi biliyor musunuz? Tam olarak kaç kadını öldürdüğünü kimse bilmiyor. Kendi itiraflarına göre en az 30. Ama uzmanlar sayının 100'ü aşabileceğini söylüyor. Ted Bundy'nin hikayesi sadece bir seri katil hikayesi değil. O insan psikolojisinin ne kadar karanlık olabileceğinin en büyük kanıtı. Bugün bile insanlar onun hakkında belgeseller izliyor, filmler çekiliyor. Ama en korkutucu soru şu, acaba günümüzde de bir Ted Bundy var mı? Sizce onun gibi birisi tekrar ortaya çıkabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer böyle gerçek suç hikayelerinin devam etmesini istiyorsanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ama dikkatli olun. Çünkü Ted Bundy gibi insanlar hala aramızda olabilir.